Arkadaşlar merhabalar. Şimdi dün akşam FED faiz kararı vardı. Yüksekte bir volatilite oldu. Bu volatilite deki düşüş, o sert düşüş, akşamüstü o sert düşüş Yellen'in bir konuşmasından dolayı oldu ve bunu ben dün bir tweet atarak da belirttim. Şimdi yine bugün ekonomik takvime baktığımda çok önemli bir veri yok. Hatta yarın da önemli bir veri yok. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar. Tabii bu arada yine Bullard'dı. Yani bölgesel FED başkanlarının konuşmaları olacak. Önümüzdeki hafta ise özellikle Cuma günü çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi var. Bu veri önemli bir veridir. Direkt enflasyonla ilişkili bir veridir. Şimdi dün akşamki FED faiz kararından sonra biliyorsunuz risk iştahını ben açmıştım ve algoritmada alım yapacağımı da zaten daha önceden söylemiştim. Hatta canlıda da yaptım. Ve şu mum Powell'ın konuşması sırasında yukarıya çıkan, bu ise piyasaların Yellen'in konuşmasını fiyatladığı mum. Yani biz şu kısımda, şu çıkışta ve buradaki düşüşlerde alım tarafında olduk. Elimde de yeterince pozisyon var. O yüzden bugün ekstra pozisyon açma yönünde hareket etmeyeceğim. Dün risk iştahımı 50 yani hedef kanalın %50'si aşağıya düşüşünde alım tarafında, %50 yukarıya çıkışında satış tarafında olacak şekilde ayarlamıştım. Bugün de bunu 70'e çıkarttım. Burada eldeki mevcut pozisyonları kuracağım. Şimdi elimde S&P 500, Nasdaq, Bitcoin ve Ethereum var. Ve bu enstrümanlarda da algoritmanın verdiği işlem noktalarına geçmiş olayım. Şimdi JPY'de 132.46 gelirse sell yapacak. Euro'da 1.08.64 gelirse buy yapacak. GBP'de 1.22.58 gelirse buy yapacak. Nasdaq'ta 12.523 gelirse buy yapacak. S&P'de 3.914 gelirse buy yapacak. Dow Jones'ta 31.842 gelirse buy yapacak. Bitcoin'de 26.913 gelirse buy yapacak. Ethereum'da 1102 gelirse buy yapacak. Ons altında 2008 gelirse sell yapacak. Gümüşte 23.63 gelirse sell yapacak. Bu video bu kadar. Şimdilik herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.